Evet, deniyorum. Filtre deniyorum. Bazıları çok kötü. Bu ne? Ay, bu ne böyle? Ay, böyle filtreler varmış. Ay, ben bir gün böyle canlı yayın yapayım ya. Ruhlar aleminden sesleniyorum diye. Ay, bilmiyorum ses nasıl. Ben böyle filtrelere koptum. Daldım şimdi buna. Başladı mı ben canlı yayına? Yoksa ha iyi, ses iyi. Ben öyle canlı yayın unuttum, filtrelerle oynuyorum. Ay, çok güzel. Bunu yapacağım bir gün. Ruhlu filtre. Hoş bulduk. Ha, bu çekici, daha çekici oldu mu? Hmm. Hmm. Ay, çok güzel bu filtreler. Oh, efektsiz. Tamam. Ne yaptım? Işınlanma. Işınlama diyor. Hmm. Oh, okey. Şey gibi. Ya, kombuça içiyorum. Yok ya, filtresiz böyle. Filtreli böyle. Bu var bir de. Göster. Ha, ben bir anda 23 kişiye mi düştü diyordum izleyenler. Yok yok, böyle ışınlanma olsun. Baloncuk da var ha, baloncuk çıkartırım şimdi size. Ben masal okuyana kadar okumayıp sonra oyun oynayacağım böyle. Aa, bu izleyiciler niye böyle iniyor çıkıyor gibi? Ha, 100 kişi, 20 kişi. Evet. Ay, baloncukları da deneyeyim bir. Balon olmadan olmaz. Gün doğumu diyor. Ay, onu da denemeli. Ben böyle bir gün masal okuyayım, evet. Canlı yayınlarda mı sadece oluyor bu? Gün doğumunu da yapalım. Aa, bunu beğenmedim. Tamam. İyi, böyle kalsın. Ay, saçım başım da şeymiş ama neyse. Bugün pembe pembe ama böyle de çok bir değişik mi oldu renk? Nasıl? Clash. Pop. Ya bu ya bu. Bunu da kalsın. Ah, thank you for the rose flowers. Ah, yes. Evet. Gerçi göremiyorum şu anda ne yazıyor. Pembe kalpler, şeker gibi. Yes, I do meditation, but I was used to uh, at past I was doing meditation, but nowadays. Evet, zaten bayram şekeri olarak çıktım. Yani o yüzden pembeler. Ya, bayram şekeri olsun dedim. Yani pembe pembe. Kaç kere gideyim. Canlı yayında da bu oluyor. Bir türlü yerleşemiyorum. Aa, evet, destek olun, abone olun, beğenin, yorum yapın. Artık ne varsa. Ben yani çocuklaştım bugün. Öyle değil çünkü canlı yayın yapıyorum. İnternet hızımla ilgili. Yani telefonum olabilecek en iyi telefon ama evet. Ah, şöyle. Binbir Gece masallarından okuyacağım. Yazıları göremiyorum şu an, yorumlarınızı. Kendi aranızda konuşursunuz. Ne vardı? Birinci şeyh, ikinci şeyh, birinci kalender falan. Bunlarda böyle işler oluyor. Heh. Ya, bir tane vardı 20 sayfa, şu an okuyacak halim yok yani. Aslında onu okuyayım diyordum.
Yani ya yarım yarım devamını ettireyim. Ya Hamal'ı merak ettim. Hamal ve Kızlar. Yine de okuyacağım ya. Hamal ve Genç Kızların Öyküsü. Bunu okuyayım. Bir zamanlar Bağdat'ta bekar bir hamal yaşarmış. Günlerden bir gün çarşıda küfesine kaygısızca yaslanmış otururken Musul kumaşından nakışla duble edilmiş ve altın payetler serpiştirilmiş ferah çarşafına bürünmüş bir hanım önünde durmuş. Yüzündeki peçeyi hafifçe kaldırmış ve peçe altından uzun kirpikli siyah gözleri ve harika göz kapakları görünmüş. Nitelikleri mükemmel olan vücudu ince, ayakları ufacıkmış. Böyle. Sonra nereden görmüşse hamal ayaklarını, tabii o da ayrı. Ve sonra sesinin tüm tatlılığıyla ona "Ey hamal, küfeni al ve beni izle," demiş ve hamal adeta büyülenmiş gibi küfesini toparlayıp genç kadının peşine düşmüş. Bir süre yürüdükten sonra bir evin kapısında durmuşlar. Kadın kapıyı çalmış ve hemen bir Nasrani kapıyı açıp ona 1 dinar karşılığı bir ölçü zeytin vermiş. Kadın da hamala "Al bunu küfene koy, beni izle," demiş. Hamal da "Aman ya Rabbi, ne mübarek gün bu böyle," diye haykırmış. Küfesini yükleyip genç kadını izlemiş. Kadın sonra bir manavın önünde durmuş ve Suriye elmaları, Osmanlı ayvaları, Umman şeftalileri, Halep yaseminleri, Şam nilüferleri, Nil hıyarları, Mısır'ın misket limonları, sultani ağaç kavunları, Mersin yemişleri ve nergisler satın almış. Bütün bunları hamalın küfesine yerleştirmiş ve ona "Taşı bunları," demiş. Hamal da taşımış ve bir kasap dükkanına gelinceye kadar kadını izlemiş. Kadın dükkancıya "Bana 10 ertel et kes," demiş. Kasap 10 ertel et kesmiş. Kadın bunları muz yapraklarına sarmış ve küfeye koymuş ve ona "Taşı bakalım hamal," demiş. O taşımış ve kadın bir badem satıcısının önüne gelinceye kadar onu izlemiş. Kadın buradan her türden badem almış ve hamala yeniden "Taşı bunları ve beni izle," demiş. Hamal küfesini yüklemiş ve kadını bir tatlıcı dükkanının önüne gelinceye kadar izlemiş. Kadın oradan bir tepsi almış ve dükkanındaki her türlü tatlıyı buna yerleştirmiş. Açma şekerli, kaymaklı tatlı, miskle kokulandırılmış fıstıklı nefis kadife gibi bir başka hamur işi, sabun adı verilen bisküviler, küçük pastalar, limonlu turtalar, lezzetli şekerlemeler, muşabak adı verilen bir başka tatlı, kadı lokması, sufle halindeki küçük tatlılar ve yine Zeynep'in tarağı denen tereyağı, bal ve sütle yapılmış bir başka tatlı satın almış. Sonra tüm bu tatlı çeşitlerini bir tepsiye dizmiş ve tepsisini de küfeye yerleştirmiş. Bunu gören hamal "Bana daha önce haber verseydin bütün bu yiyecekleri taşısın diye eşekle gelirdim," demiş. Kadın bu sözlere gülmüş. Sonra da kokucunun dükkanına girmiş. Oradan 10 tür koku almış. Gül suyu, portakal çiçeği suyu ve diğerlerini. Ve de bir ölçü mest edici amber. Aynı zamanda miskle karıştırılmış gül kokusu serpen bir gülabdan, erkek kokusu saçan tohumlar, sarı sabır ödü, misk, en sonunda da İskenderiye kökenli mumlar satın almış ve tüm bunları küfeye koyarak hamalı "Küfeyi yüklen ve beni izle," demiş. Hamal küfeyi sırtına vurup genç kadını arka bahçesine de geniş avlunun bulunduğu şahane bir konağa varıncaya kadar izlemiş. Bu avlu kare şeklinde yüksekte ve yüreği tepeden gören bir mevkideymiş. Avluya açılan kapı 2 kanatlı olup abanozdan yapılmış. Üzerinde kırmızı altından kakmalar varmış. Genç kız kapının önünde durup kibar bir tavırla kapıyı çalmış. Kapının 2 kanadı ardına kadar açılmış. Hamal bu sırada kapıyı açan kişiye bakmış. Bu endamı güzel ve zarif, yuvarlak ve belirgin göğüsleri,
gençliği, güzelliği ve görünüşü ve davranışındaki mükemmellikte örnek oluşturacak bir genç kızmış. Alnı yeni doğan ayın ilk ışıkları kadar beyaz, gözleri bir gazelinkine benzer, kaşları Ramazan ayının hilali gibi, yanakları lale, ağzı Süleyman'ın mührü, yüzü yükselen bir dolunay, iki göğsü bir çift nar gibiymiş. Yumuşak karnı, giysilerinin altında göbek deliğini, mahfazası içinde değerli bir mektup gibi saklıyormuş. Yani iyi ki ben bunu Ramazan'ın hani artık son günü, bayram günü okumuşum. Bayram sofrası şey yapıyor. Bunu mesela oruçlu biri dinlememeli. Bu kadar yemekler, tatlılar. Yani bayağı bir bakalım nereye varacak sonu. Yani. Onu gören hamal aklını yitirmiş ve küfesini başından aşağı düşürecek gibi olmuş. Ya Rabbi, ömrümde bundan daha mübarek bir gün görmedim demiş. Bu genç kız kapının ardından alışverişi yapan kız kardeşi ve hamala gelişiniz hayırlı olsun demiş. Ne çıkacak? Bunun üzerine içeri girmişler ve orta avluya açılan geniş bir salona ulaşmışlar. Salon altın ve ipekle işlenmiş örtülerle ve altın kakmalı mobilyalarla, vazolar ve oymalı iskemleler, itinayla kapatılmış perdeler ve gardıroplarla süslenmiş imiş. Salonun ortasında göz kamaştıran inciler ve değerli taşlar kakılmış mermer bir yatak varmış. Bu yatağın üstünde kırmızı satenden bir örtü örtülü imiş. Yatağın üstünde de gözleri Babil melikelerininki kadar güzel, boyu elif gibi uzun ve ince, yüzü doğan günü utandıracak kadar parlak harika bir genç kız oturuyor imiş. Sanki gökte parlayan yıldızlardan biri gibi şairin sözünü ettiğine benzer Arabistan'ın gerçek soylu kadınlarından biriymiş bu. Arap bunlar tabi, lokumlar, tatlılar falan yiyorlar habire. Bakayım şöyle. Bunu da ay ne oldu? Evet. Biraz da burada okuyayım. Ey güzel kız. Dur bakayım. Böyle bir şiir gibi bir şey var. Ey güzel kız. Boyunu gören, eğilip bükülen dalın zerafetiyle kıyaslarsa da tüm gerçeği söylemiş olmaz. Marifetini göstereyim derken hata işler. Çünkü boyunun da vücudunun da benzeri yoktur. Çünkü dal ağaçta ve çıplakken güzeldir. Oysa sen her halinle güzelsin. Seni saran giysiler bile fazladan bir zevk katarlar. Adam hangisine yazıyor acaba? Hamal ya. Zaten bir de. Evet. Onları gören genç kız yataktan kalkmış. İki kız kardeşinin yanında yerini almak üzere salonun ortasına gelmek için birkaç adım atmış ve onlara "Niye böyle kıpırdamadan duruyorsunuz? Hamalın sırtındaki yükü indirsenize" demiş. Bunun üzerine alışveriş yapan kız hamalın önüne, kapıyı açan kız da arkasına geçmiş. Üçüncü kız kardeşlerinin de yardımıyla hamalı yükünden kurtarmışlar. Sonra küfenin içinde ne varsa taşımışlar. Ve her eşyayı yerli yerine koymuşlar. Hamala 2 dinar verip ona "Ey hamal, hadi sen de yoluna git" demişler. Fakat hamal genç kızlara bakıp güzelliklerine, kusursuzluklarına hayran olmuş. Böylesine eşsiz varlıkları hiç görmediğini düşünmüş. Bir de bu evde hiçbir erkek bulunmadığına dikkat etmiş. Sonra da ortalıktaki içecekleri, meyveleri, kokulu çiçekleri ve diğer güzel şeyleri görüp şaşkınlığın sınırlarına dayanan bir şaşkınlık duymuş ve içinden ayrılıp gitme arzusu gelmemiş. Gitmez yani. Gelmez tabii de yani duracak kalacak değilsin yani. Geleceğim hamal getireceğim. Ondan sonra kalacak. Yok öyle ya. Üye olanlara ne gibi özellikler olduğunu üye olanlar açıklasın. Ben masal okuyorum. Siz orada yazışın. Yani güzel şeyler var. Yani hamal
Bırakmıyor. O vakit genç kızların büyüğü ona neden böyle kıpırdamadan duruyorsun yoksa ücretini az mı buldun demiş. Sonra çarşıya giden kız kardeşine dönerek ona 1 dinar daha ver demiş. Ama hamal yok vallahi benim her zamanki ücretim sadece 2 dinardır. Ücretimi az gördüğüm falan yok ama gönlüm ve tüm benliğim sizin için kaygılanıyor. Kendi kendime yapayalnız yaşadığınızda ve burada erkek olarak size arkadaşlık edecek biri olmadığına göre yaşantınızın ne anlamı var diyorum. Bak sen ya. Yani dul kadınsın belki bir ihtiyacın olur ablam falan modunda yani hamal çok. Ya sana ne? Biri bana öyle yapsa. Neyse. Bilmez misiniz ki bir minare caminin 4 minaresinden biri olmadıkça bir işe yaramaz. Oysa siz hanımlarım sadece 3 kişisiniz ve 4.'ye ihtiyacınız var. Ve yine bilirsiniz ki kadınların mutluluğu ancak erkeklerle birlikte olduklarında tam olur. Şairin dediği gibi bir uyumlu ses en az 4 saz birden. Bir ut, bir ney, bir kanun, bir çenk çalmadıkça sağlanamaz. Hele bu erkek aklı başında gönül adamı ve fikir ince bir sır saklamasını bilirse demiş. Genç kızlar ona ama ey hamal sen bizim bakire olduğumuzu bilmiyor musun? Sonra kendimizi ağzı gevşek birine bağlamaktan da korkarız. Hani şair ne demiş? Sırrınızı başkasına açmaktan sakınınız. Çünkü açıklanan bir sır artık sır değildir. Kurtlar Vadisi miydi? Bu sözleri duyan hamal haykırmış. Ey hanımlarım sizin yaşantınız üstüne yemin ederim ki ben kitaplar okumuş, salnameleri incelemiş, aklı başında güvenilir ve sadık bir adamım. Sadece hoş olan şeylerden söz ederim ve hiç sözünü etmem. Kederli şeyleri özenle gizlerim. Her durumda şairin dediği gibi davranırım. Sadece efendi adam sır saklamayı bilir. Sadece insanoğlunun mükemmeli bir vaadi tutar. Sır benim içimde iyice kilitlenmiş, anahtarı yitmiş ve kapısı mühürlenmiş bir evde hapsedilmiş gibidir. Hamal'ın okuduğu bu dizeleri dinleyen, kendilerine okunan dörtlükleri ve ölçülü uyakları, sözleri duyan kızlar çok yumuşamışlar. Bir dakika. Çok gerçekten yumuşamışlar ya. Yumuşamamışlar falan bekliyordum. Yumuşamışlar gerçekten. İlk saflar. Bilmiyorum. Birazdan Johnny Sins'e bağlar mı? Onu merak ediyorum. Ne oldu? Yaptı. Evet. Hamal'ın okuduğu bu dizeleri yumuşamışlar. Ancak sadece nazlanmak için ona biliyorsun ki ey Hamal bu konak için pek çok para harcadık. Üzerinde bizim zararımızı karşılayacak para var mı? Çünkü seni ancak para harcaman koşuluyla meclisimize kabul ederiz. Senin niyetin bize misafir olup içki arkadaşlığı yapmak ve özellikle bütün gece şafak sökünceye kadar bizi uyanık tutmak değil mi? Diye sormuşlar. Sonra evin sahibesi olan genç kızların en büyüğü eklemiş. Karşılığı parayla ödenmeyen bir aşk terazinin dengelenmesinde gerekli karşı ağırlığı sağlayamaz. Hamal da buna yanıt vermiş. Hiçbir şeyin yoksa hiçbir şey olmaksızın çeker gidersin. Fakat tam bu sırada pazardan dönen kız araya girmiş. Kardeşlerim, şakayı bir yana bırakalım. Allah için bu çocuk günümüzü tatsızlaştırmadı. Başkası olsaydı doğrusu bize bu kadar sabır gösteremezdi. Ben onun yerine gerekli parayı öderim demiş. Bak ya çocuk düştü. Hamal çok sevinmiş ve pazardan birlikte geldikleri kıza vallahi günün ilk kazancını ben sana borçluyum demiş. Kızların üçü de öyleyse ey yiğit Hamal burada kal başımız üzerine gözümüz üzerine gelmiş olursun demişler. Bunun üzerine pazardan Hamal'la birlikte gelmiş kız ayağa kalkıp üstünü başını düzeltmiş. Sonra sürahileri sıralayıp şarap doldurmuş ve salonun ortasında bulunan bir havuzun kenarına sofra kurmuş ve gerekli her şeyi buraya taşımış.
Sonra hepsi birden oturmuşlar. Şarap ortaya konmuş. Hamal kendini bu güzel kızların arasında rüyadaymış gibi görmüş. Çarşıya giden kız sürahiden büyüyecek bir bardağa şarap doldurmuş. Aynı bardaktan hepsi içmiş. Sonra ikinci, sonra üçüncü kez içmişler. Sonra kız bardağı yeniden doldurmuş. Bunu da kardeşlerine ve hamala sunmuş. Hamal şu dizeleri okumaya başlamış. İç bu şarabı, tüm neşelerin nedenidir o. İçine kuvvet verir, sağlık verir, tüm hastalıkları iyi eden tek ilaçtır o. Hiç kimse tüm neşelerin nedeni olan şarabı hoşça duygulanmadan içmez. Sadece sarhoşluk şevheti doyurmayı sağlar. Oo bayağı ya tam yani iyi ki Ramazan bitince okumuşum ben bunu. Sonra üç genç kızın da ellerini öpmüş ve bardağı dikmiş. Sonra ev sahibesinin yanına gitmiş ve ona ''Ey hanımım ben senin kölenim, senin eşyan senin malınım'' demiş. Sonra da onun onuruna şairin şu şiirini okumuş. Kapıda gözlerinin kölesi ayakta durmaktadır. Belki de kölelerin en aşağılığı. Ama hanımını bilir o. Cömertliğinin farkındadır ve iyiliklerinin ve özellikle ona olan şükranının. Bunu duyan kız da iç ey dostum. Bu içki sana sağlık versin, rahatlık versin ve de gerçek diriliğin getirdiği kudreti sağlasın demiş. Hamal da bardağı alıp genç kadının elini öpmüş tatlı bir uyumla. Yavaşça şairin şu dizelerini okumuş. İş nereye varıyor? Dostuma yanakları gibi parlak şarap sundum. Yanakları öylesine parlaktır ki ancak bu alev ona bu parlaklığı yansıtmıştır sanırsın. Onu alır gibi yaptı ama gülerek dedi ki sonra nasıl benden kendi yanaklarımı içmek mi istersin? Ben de ona ey kalbimin alevi al bu şarabı iç. Benim gözyaşlarımdır bu ve de kızıllığı kanımdan gelir. Bu ikisinin kadehteki karışımı tüm ruhumdur dedim. Genç kız hamaldan bardağı almış, dudaklarına götürmüş, sonra gidip kız kardeşlerinden birinin yanına oturmuş, sonra hepsi birden raks etmeye, şarkı söylemeleri, birbirine çiçekler atmaya başlamışlar. Bütün bunlar olurken hamal onları kollarına alıyor ve öpüyormuş. Biri ona açık saçık şakalar yaparken öbürü hamalı kendine çekiyor. Üçüncüsü de çiçeklerle yüzüne vuruyormuş. Böylece içki zihinlerini bulandırırcasına kadar içmeyi sürdürmüşler. İçki onlara tamamıyla egemen olunca kapıyı açan kız ayağa kalkmış, tüm giysilerinden soyunmuş. Çırılçıplak olmuş, sonra kendini suya atmış ve suyla oynamaya başlamış. Sonra ağzına su alarak gürültüyle hamalın üstüne püskürtmüş. Ay bu ne şimdi? Yani tamam normalde soyundu falan püskürtüyor. Evet. Sonra da tüm bedenini yıkamış ve suyu bacaklarının arasına akıtmış. Sonra sudan çıkmış ve hamalın kucağına yerleşmiş ve sırt üstü uzanıp apış arasında yer alan şeyi göstererek sevgilim bunun adını biliyor musun diye sormuş. Hamal yanıt vermiş. Ha ha genellikle buna günah bağışlama evi derler demiş. Neler var? Bunu duyan kız yuh yuh utanmıyor musun sen diye bağırmış ve hamalı boynundan tutup tokatlamaya başlamış. O zaman hamal hayır hayır buna kadının ferci derler demiş. Ama kız başka diye diretmiş. Hamal da öyleyse senin yedek parçan demiş. Kız diretmiş. Başka diye. O zaman hamal senin eşekarın demiş. Bu sözleri duyan kız hamalın ensesine öyle fena vurmuş ki hamalın derisi sıyrılmış. Bunun üzerine hamal öyleyse sen söyle adını demiş. Kız yanıt vermiş. Umarım kanal kapanmaz yanıt verdiği zaman. Köprülerin kokulu çiçeği. Bunu duyan hamal tamam Allah selamet versin ey köprülerin kokulu çiçeği diye haykırmış. Yani ne bekliyordum ya ben de Ramazan'dayız. Binbir Gece masalı okuyayım falan diyordum. Şey çıktı ya. Yani iyi ki dün okumamışım ben bunu.
Bunun ardından bardak ve altlığı yine elden ele dolaştırmış. Sonra ikinci genç kız giysilerini atmış ve kendini suya fırlatmış. Bu da şey yapmış, azmış diyecektim. Aynen kız kardeşinin yaptıklarını yapmış ve sudan çıkarak kendini Hamal'ın kucağına bırakmış. Orada parmağıyla apış arasını ve orada yer alan şeyi göstererek Hamal'a sormuş. Ey gözümün nuru, bunun adı nedir? Hamal'dan senin çaklağın diye yanıtlamış. Kız, ne çirkin söylüyor bu çocuk, ne çirkin şeyler söylüyor bu çocuk böyle diye haykırmış ve Hamal'a öyle bir tokat atmış ki salon çınlamış. Hamal öyleyse köprülerin kokulu çiçeği demiş. Kız, hayır hayır deyip yeniden ensesine vurmaya başlamış. O zaman Hamal sormuş. İyi ya, nedir bunun adı? Kız, soyulmuş badem diye yanıtlamış. Bunun üzerine üçüncü genç kız ayağa kalkmış, soyunmuş ve kendini havuza atarak iki kız kardeşinin yaptığı hareketleri yapmış. Sonra yeniden giyinip Hamal'ın bacaklarının üzerine uzanmış ve ona gizli yerini göstererek bunun adı nedir diye sormuş. Bunun üzerine Hamal da ona şu derler, ona bu derler diyerek yanıt vermeye başlamış. Sonra da dayağı kessin diye ona sormuş. Öyleyse adını sen söyle diyerek kız yanıtlamış. Ebu Mansur'un hanı. Adını sen koy diyor yani. Böyle çok acayip ya bu. Evet. Binbir Gece masalı okurken gerçekten bunun üzerine şimdi Hamal yapacak. Bunun üzerine Hamal ayağa kalkmış, giysilerini çıkarmış ve havuza girmiş. Cinsel organı suyun hemen üstünde kalarak daha önce genç kızların yıkandığı şekilde yıkanmış. Sonra havuzdan çıkmış, kendine kapıyı açan genç kızın kucağına atmış. Ayaklarını da çarşıdan dönen kızın kucağına uzatmış. Sonra da erkeklik organını göstererek kucağında uzandığı kıza "Ey efendim, bunun adı nedir?" diye sormuş. Bu sözleri duyan kızlar öylesine gülmüşler ki sırt üstü düşmüşler ve bağırışmışlar. "Senin zebbindir o" diye. Hamal, "Hayır" demiş. "O zaman senin aletindir" demişler. Hamal kabul etmemiş. "Hayır efendim" diyerek her birinin göğsünü çimdiklemiş. Kızlar şaşarak tekrarlamışlar. "Senin aletindir pekala. Baksana ne kadar kızgın. Zebbindir pekala. Hem de ne kadar hareketli" demişler. Ay ne oluyor? Hamal her seferinde başını geriye iterek söylediklerini reddetmiş ve sonra onları öpmüş, ısırmış, çimdiklemiş, kollarında sıkmış. Kızlar da kahkahalar atmışlar ve sonunda ona sormaktan başka çare bulamamışlar. Öyleyse adını sen söyle bize demişler. Bunun üzerine Hamal bir an düşünmüş, apış arasına bakıp göz kırpmış ve hanımlarım, benim zebbim olan bu küçüğün bana söylediği sözler şunlar. Benim adım köprülerin kokulu çiçeğini koparıp yiyen, soyulmuş badem yemeye bayılan ve Ebu Mansur'un hanında dinlenmiş, iyi diş edilmemiş güçlü katırdır demiş. Bu sözleri duyan kızlar öylesine gülmüşler ki sırt üstü devrilmişler. Sonra yine akşam oluncaya kadar aynı bardaktan sırayla içmeye başlamışlar. Sonra da Hamal'a şimdi başını çevir ve omuzlarının genişliğini göstererek bas git demişler. Hamal böyle yapacağını vallahi ey hanımlar sizin evi terk etmektense ruhumun bedenimden çekip gitmesi daha kolaydır. Bu geceyi gelecek sabaha birlikte ekleyelim. Yarın herkes kendi bahtının çizdiği yola gider demiş. Bunun üzerine çarşıya giden kız araya girerek kardeşlerim bakalım geceyi bizimle geçirsin. Bizi epeyce eğlendirecek, güldürecektir. Çünkü çok utanmaz olduğu halde çok da nazik olan bir genç bu demiş. Bunun üzerine kızlar Hamal'a pekala bu gece bizimle kalabilirsin. Ancak bir şartımız var. Kendini tamamen bizim yönetimimize bırakacaksın. Gördüğün herhangi bir şeyin açıklamasını istemeyecek ve nedenler üzerine durmayacaksın. Oldu mu? Demişler. Bunu duyan Hamal, evet kabul ediyorum hanımlar demiş. Kızlar Hamal'a, kalk öyleyse kapının üzerinde yazılı olanı oku demişler. Hamal kalkıp kapının üzerinde
altın yaldızlı harflerle yazılı olan şu ibareyi okumuş. Hoşuna gitmeyen şeyleri işitmek istemiyorsan seni ilgilendirmeyen konularda konuşma. Sonra da hanımlarım size tanık tutarım ki beni ilgilendirmeyen konularda hiç konuşmayacağım demiş. O anda Şehrazat şafağın söktüğünü görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 10. gece gelince Dünyazat ona ''Ey kardeşim öyküyü tamamlasana'' demiş Şehrazat da. Dostlukla ve sunmayı görev sayarak diye yanıt vermiş ve sözünü sürdürmüş. 10. gece artık. O zaman ben bunun arkası yarın yapayım. Yani yarın ya da öbür gün ben bunu tamamlayayım. Tam ortasındayız bu masalın. Ne olacak bilmiyorum, zaten iş başka yere girdi. Yani hani böyle havuzcu çocuk, bahçıvan çocuk gelir falan ya, hani bazı filmlerde böyle bir şey oldu yani. Hamamlı diyorum. Hamal var, hamam var falan. Yani çok önemli. Bunun devamını bayramda getireceğiz. Bakalım ne kadar şeker yiyecek. O şeftalileri, soyulmuş bademleri yiyecek. You need Goodman. Evet. Yarın, yani yarına söz vermeyeyim de şu önümüzdeki günlerde bunu tamamlarız. Arkası yarın. Hamal genç kızları ne yapacak? Ya ama ya düşünsene, ben şimdi yani hamalın bu kadar gelip eve konması falan bayağı. Evet. O zaman bugünlük iyi akşamlar diyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Üyelere bir yayın yapabilirim bugün. Yapayım yapmışken. Üye olan hamaldan şanslı oluyor. İşte yani. Evet. Ya ben böyle direkt birebir konuştuğum zaman daha fazla şey geliyor. Takipçiler falan ya da izleyenler artıyor. Renk renk çoraplar var burada. Kral üye olunca neler görüyoruz diyor. Renk renk çoraplar var, ayakkabılar var. Neler var, böyle daha bir şeyler oluyor. Bir gün böyle mi yapsak yayın? Bak bir de fark var böyle. Bu daha güzel. Ama ben böyle şeylerle yine baloncuklarla gideyim. Hiçbir şey yapamadım, dayanamadım oynuyorum. Daha bitmedi masal. Arkası birkaç gün içinde. Hamal genç kızlara ne yapacak? Bu soruları da cevaplayın. Yani hamal ne yapabilir diye yorum yazın. Yani nasıl buldunuz? Eskiden yani hamal olmak bu kadar şanslı ve şey bir durum muymuş? 3 bakire kız var. Böyle bir soyundular, havuza girdiler beraber hamalla. Yani böyle bir durum var. Temizlik yapmıyorum. Bir de temizlik yaparken düşünüyor musunuz? Yani temizlik, ben uğraşacağım. Hizmetçi miyim ayol ben? Başka işler falan yapıyorum. Resim yapma hali falan da olur. İyi ve kötünün ötesine. Yani bütün bir kitabı şey yapmıyorum. Yani şu andaki hani konsept daha farklı. Ama üyeleri olan şeyde çok balonlar girdi. Teşekkür ederim. Evet, bayram şeylerimi, hediyeleri, şekerlerimi geliyor. Alabilirim yani bayram şekerlerini. Böyle. Ne diyordum? Ha, kendi kitabım İtaatkar'ı okuyorum. İtaatkar'ı okurken de böyle şey yapıyorum. Biraz yorumlama da yapıyorum. O zaman nasıl şey yapıyorum falan. Evet, hamal şeftalileri tadacak mı, tatmayacak mı? Arkası bir sonraki masalda. Yani hamalın ne yapacağı, hamamda sefa sürüp sürmeyeceğini merak ediyoruz herhalde hepimiz.
Neyse öyle işte. Ha mesela bunun gibi istekleri böyle bazen istekler geliyor ya şöyle giyinir misiniz, bunu yapar mısınız falan. Üyeleri olan yayında daha şey yapıyorum. E, Böyle değişik şeyler oluyor. Outfit falan denemeleri böyle şeyler daha da gelecek zaten. İşte böyle. Görüşmek üzere. Bir tane kralları bir şeyler ufak bir şey yapacağım. Canlı yayın yapayım bugün. Tamam. Görüşürüz. İyi akşamlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz. Bay bay. İyi geceler.